En sevdiklerim de hemen yerini almışlar. Hayırdır, neyi bekliyorsun Zara'cığım? Süt mü istiyorsun? Evet. Tamam. Romeo, sen ne istiyorsun? Whiskas. Whiskas. Alışverişten geldik şimdi. Hemen şöyle hızlıca size bir aldıklarımı göstereyim. 3 markete uğradım. Carrefour, Migros ve neresiydi Zara? Şok. Şok'a gittik. İşte biraz alışveriş yaptık. Şöyle Migros'tan ıslak havlular aldım. Bunları Romeo'nun işte böyle tüylerini falan toplamakta kullanıyorum. Çok iyi oluyor. Bir tane şöyle bunun adı neydi acaba? Tavuk göğsü aldım. Zara'nın özel isteği hüptürük. Bu yine böyle sandviç ekmeği. Zara'ya sandviç hazırlayacağız. Meyve suları. Bunlar Zara'nın abur cuburları, biliyorsunuz. 4 tane şöyle misin sütünü aldım. Yarım yağlı. 4 şöyle kefir aldım. Yine Zara'nın sütleri. Çikolatalı. Alman usulü alışveriş bu. Bakın, bir tane soğan. Biraz da patates aldım. Bunları sırtımda getirdim. O kadar ağırdı ki Zara'ya denettim. Çocuk çantayı yerinden kıpırdatamadı, değil mi? Evet. Bir tane tereyağ aldım. Şöyle peynir sosu aldım. Knorr'un. Çok lezzetli oluyor bu. Bir tane bant aldım. Buna ihtiyacım vardı. Bir tane vardı bitmek üzere. Şöyle neydi bunun adı? A4 kağıdı. A4 kağıdı aldık. Bunu yazıcı için aldık. Evet, yazıcı için aldık. Sonra Protex'in bu sabunu indirime girmişti. Bunu aldık. Yine Zara'nın özel isteği. Böyle meyve suları aldık ona. Yine bu Zara'nın. Ay, hep Zara'nın. Hiç bana bir şey yok. Zara'ya böyle Ice Tea aldık. Romeo'ya Whiskas mamasını aldık. Yine şöyle 6 tane soda. Bu da yine Zara'nın kırmızı kalem. Bu da 3,5 lira mıydı neydi? Stretch film aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Coroplast'mış bu. Coroplast. Tebrik ederim. Bir de şöyle dana kelle paça çorbası aldım. Bunun için tadını çok merak ettim. Bir deneyeceğim. Bakayım. Bana bak bakayım. Bak oğlum. Yerleştirelim aldıklarımızı, değil mi? Hı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür biz iyiyiz. Her şey yolunda. Bugün sabah daha market açılır açılmaz ilk girenlerden bir tanesi bendim. Alelacele alışverişimi yaptım. Onları getirdim, dezenfekte ettim, yerleştirdim. Bunları yaparken de eldiven takmayı unutmuşum. O sebeple ellerim böyle bir garip oldu. Şu ellerimi bir nemlendireyim. Yaklaşık olarak 2 gündür Hido bende. Bu arada Rossmann'ın bu el kremini kullanıyorum şu sıralarda. Güzel nemlendiriyor. Birkaç gün daha bende kalacak. Ondan sonra geri dönecek. Bugün için sözleştik. Ikea'ya gideceğiz. Ben mutfakta hani bahsetmiştim size daha önceki videolarımda diye hatırlıyorum. Mutfağımda ufak tefek değişiklik yapmak istiyorum ve oraya güzel bir aydınlatıcı, işte kafamda aslında projelenmiş bir aydınlatıcı var. Eğer bulabilirsem onu alacağım ve ufak tefek birkaç parçada ihtiyaçlarım var. Onları alacağım. Daha sonra size hani böyle kılık kıyafet denemeli alışveriş adı altında böyle kıyafetler falan paylaşıyorlar ya, benimki öyle olmayacak da mutfak eşyası olacak büyük bir ihtimalle. Ayrıca Tefal'den de ikili çok güzel teflon tavalar aldım, onları da paylaşacağım sizinle. Bir de canım bir mercimek çorbası istiyor. Şöyle dumanın üstünde, büyük bir ihtimalle akşama bir de mercimek çorbası yapacağım. Onu da sizinle paylaşabilirim eğer video çok uzun olmadıysa. Haricinde kameramı bugün yanımda götüremiyorum. Çünkü yedek aküyü şarj etmeyi unutmuşum. Bu da bitmek üzere. Hemen bitmeden dedim size şu durumumu bir anlatayım. Yani kameramı yanımda götürmeyeceğim ama döndükten sonra şöyle denemeli bir şekilde almış olduklarımı sizlerle paylaşacağım. Biz çıkalım o zaman. Kendinize iyi bakın. Az sonra görüşürüz. Bakın annesi Romeo'ya ne almış? Bir tuvalet. Romeo'ya bir kere öncelikle pembe yakışmıyordu. Tabii şaka bir tarafa da. Bunu Ikea'dan aldım bugün. Bakın şurasını görüyor musunuz? Çok derin değil. O yüzden buralara kumunu döküyordu Romeo. Bununla iyi bir çözüm bulabilirim diye düşündüm. Bir de hatırlarsanız şöyle bir faraş almıştım. İşte kakasını temizlemek için. Bu mesela şunda durmuyor ama bunda
Şöyle taktığınız zaman böyle durabiliyor. Şimdi hemen şu kumunu bir aktarayım ben onu. Tuvaletimiz hazır. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Arka fondan gelen sesleri duyuyor musunuz? Zara şu anda canlı derste. Bakın Ikea'dan nihayet neyi buldum? Bunlar nihayet gelmiş. Şimdi bunu beraber yerleştirelim. Şimdi benimle beraber 3-4 tane daha bayan nasıl mutlular? Ya tabii ben de çok mutlu oldum. Hemen aldılar, alışveriş arabalarını attılar. Ben de gayri ihtiyari dedim ki o nihayet gelmiş. Bir tane hanımefendi eşi diyor ki Allah Allah diyor. Şöyle elini aldı, şöyle inceliyor. Yani hiç anlam veremedi biz kadınlara ama ne yapalım biz böyleyiz. Ne vakittir bekliyordum bunu. Biliyorsunuz siz de zaten. Bir de şu askılardan almıştım ya ben onlarla çok rahat ettim ama yetmedi o giyinme odamın kıyafet asma bölümüne. Şöyle 2 pakette bunlardan aldım. Durun bakayım hemen şu kaşıklığımı bir yerleştirmek istiyorum. Yıkadım ben onu kuruladım. Yerleştirmeyi de hani beraber yapalım. Biliyorsunuz ben bu bulaşık seresini aldığımda kaşıklığı yoktu ve bunu geçici olarak almıştım. Bunda da işte kepçelerimi falan muhafaza ederim diye düşündüm. Şimdi bunu bir alayım da bunu da tekrar yerleştirelim beraber. Şunu da bir koyalım bakalım. Şu tarafa doğru koymak daha mantıklı olur değil mi? Bulaşık deterjanını şuraya koyabilirim. Bunu da yine daha önceden Ikea'dan almıştım. Şöyle. Ve bulaşık süngerimin nihayet güzel bir yeri oldu. Bunu da şöyle koyalım. Nasıl oldu sizce? Bence gayet derli toplu ve güzel oldu. Buraya da bütün ahşap kepçelerimi toplayacağım. Şöyle hepsi bir arada düzenli düzenli dursunlar. Böyle oldu işte. Şimdi böyle bu şekilde dolabıma koyabilirim. Romeo'nun 2 tane böyle mama kabı vardı. Onları şimdi su verdim. Daha sonra biliyorsunuz böyle bir tane büyük boy aldım. Diğerleri çünkü o ikisi çok küçüktü. Bir tane de böyle ıslak mamaları için bu kaptan aldım. Bunlardan çok memnun kaldım ben. Bu ebat olarak da çok ideal. Şimdi de Romiş'imin ıslak mamasını vereyim. O da bir parti yapsın. Açalım. Kaşığa da ihtiyacım olacak. Ve Romiş'imin mamasını veriyorum. Afiyetle yesin, bir parti yapsın bakalım. Aldıklarımı Romeo da kutlasın. Yani Romeo parti başlasın. Gel. Whiskas. Whiskas. Oo, gel. Gel parti başlıyor aşkım. Afiyet olsun kuzucuğum. Kediyi kuzu diye seven ben. Oo, çok lezzetli değil mi? Yummy. Görmemişin oğlu olmuş, kalkmış, kulaklarını koparmış. Neyse ben bu atasözünün açılımını söylemeyeceğim ama birçoğunuz biliyor. Ya işte sonradan kedi sahibi olmak böyle bir şey yani. Bunu kızım Romeo için almıştı. Aslında taşıma çantası bu. Ama ben bunu hiç rahat edemedim. Hatta elimden çıkarmayı düşündüm. İyi ki de çıkarmamışım. Sonra şu önünde ızgarası vardı. Onu söktüm. Altına 2 kat bakın. Havlu serdim ve Romeo gece gündüz burada. O kadar çok seviyor ki burayı. Bir de şöyle elimle bazen sevmek için elimi götürüyorum. Sıcacık oluyor nefesiyle. Bayağı bir ısıtıyor yani. Şöyle bakın. Zara'nın, bunu ben Almanya'dan getirmiştim. Zara'nın bu oyun minderiydi. Böyle yorgan gibi, içi elyaflı. Pek rahat bir şey. Bir güzelce arkalarını, şu yanlarını kapattım. Böyle Romeo'ma mis gibi bir kral yatağı yaptım. Hiç nefes almıyor, görüyor musunuz? Kuru maması vardı. O da o büyük mama kabının içindeydi. Onu şimdi kaldırdım. Çok fazla yemesin diye. Kalkacak. Obezite olup çıkacak korkusuyla. Yani biraz böyle dengede kalsın kilosu. Değil mi aşkım? Biz dikkat ediyoruz. Benim oğlum da dikkat etsin. 20 tane kıyafetimin askısını değiştirdim. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bakın kıyafetlerimin askısı yetmedi. Burada niye bu kadar hassas davranıyorum? Size anlatacağım şimdi. Yani 2 paket daha almam gerekecek ki burası daha düzgün durabilsin. Şimdi benim şuradaki şu rafım var ya, şu. Şöyle göstereyim. İşte bu raf şurada ölü bir alan yaratıyor.
Ve bu diğer askılar oraya girmekte zorlanıyor. Sığmıyor işte. Mesela şunlar daha büyük olduğu için görüyor musunuz? Yani bunlar tek düze olsun istiyorum da o yüzden çok böyle üzerinde duruyorum. Neyse bir daha gittiğimde yeni 20 tane daha alacağım. O zaman şu arkayı da daha fazla değerlendirebileceğim. Şimdilik böyle bir dursun bakalım. Gidip geldikçe zaten birer paket, 2 paket ala görüyorsunuz zaten epeyce bir düzenledim burayı. Benim teflon tavalarım çok yıpranmıştı. Az sonra onu da anlatırım size. Yakın bir tarihte 2 tanesini çöpe atmak zorunda kaldım. Onları da hediye etmiyorum. Çünkü kendi kullanmayacağım bir şeyi bir başkasına hediye etmem çok mantıksızlık olur. Biliyorsunuz bu teflonlarda ufacık bir çizgi olduğu zaman ileri derecede kanserojen etki yapıyor. Yine tefalten tercih etmemin sebebini de tekrar anlatabilirim size. Bunlar böyle ikili satılıyordu. Linklerini bulursam videomun açıklama bölümüne bırakayım. Fiyatı da uygundu. İndirimdeydi. Şimdi bir tanesi 24 santimetre. Şöyle tam böyle ideal bir büyüklük. Şunu bir çıkarayım da kenara alayım. Bakın şöyle tatlı sevimli bir şey. Pembiş pembiş. Diğeri de 28 santimlik. Onu da şöyle göstereyim size. Böyle gözüküyor. Ne varsa tefalde var. Şu tavayı daha yaklaşık olarak 6 ay önce aldım. Görüyorsunuz Migros'tan almıştım bunu. Geldiği son nokta, son durum bu. Yani çizik yok, tamam, ama istediğim gibi performans alamıyorum. Bir defa temizlediğim zaman şu kenarlarındaki lekeleri dahi çıkaramıyorum. O sebeple hani uygun da bir fiyata almıştım Migros'tan ben bunu. Belki 35-40 lira gibi bir fiyata almıştım. Yani siz düşünün artık gerisini. Arkası da bu şekle geldi ve ne kadar temizlersem temizleyeyim çıkaramıyorum. Ya uygun bir şey alıp da işte bir yıl kullanmadan çöpe atmak bana çok mantıklı gelmiyor. Her neyse bunu biraz daha kullanacağım ama bir de şunu göstereyim size. Bakın 10 yıllık Tefal'in wok tavası. Görüyor musunuz? 10 yıldır çatır çatır sürekli olarak kullanıyorum ben bunu. Şimdi biraz daha pahalıya alıyorsunuz ama yani bir 10 yıl gerçekten uzun bir süre bence. Görüyorsunuz durumunu gayet iyi, gayet hala kullanılabilir. İşte bunları aldım. O sebeple yine Tefal tercih ettim. Her zamanki gibi şöyle kenara alayım da bir de daha önceki videomu izlemişseniz hatırlarsınız. Benim kırtasiyemde böyle son kalmış artık. Tekrar satışını yapmıyor bayan. Tupperware'nin böyle ürünlerini satıyor. Tupperware. Her defasında bunu düzeltiyorsunuz. Herkes için demiyorum. Ya her ülkede farklı bir dilde söyleniyor. Bu bakın Tupperware yazıyor. Bazıları Tupper diyor. Her neyse. Özüne dönüyorum. Son kalan bir üründü. Bunun fiyatı aslında normalde çok yüksek. Ben bunu 45 liraya aldım. Son ürün olduğu için. Dedi ki Filiz Hanım siz çok seviyorsunuz bu ürünleri. Hadi alın beraberinize götürün şu fiyattan vereyim dedi. Çok güzel bakın. Şöyle beslenme kutusu aslında açabilirsin. Beslenme kutusu aslında ama ben bunu çok farklı amaçlarla kullanırım. Yani çocuğu işte beslenme olarak göndermek istediğiniz şeyi 2 parça halinde gönderebiliyorsunuz. Yani buraya yerleştirip koyabiliyorsunuz birbirine karışmaması için. Ama ebat olarak öyle çok küçük olmadığı için ben Zara ile bunu göndermem. Ne bileyim yoğurt olur, kurabiye olur. İşte biliyorsunuz artık bizim hiçbir zaman böyle artık yemeklerimiz, malzemelerimiz bitmez kullanırım diye düşündüm. Sizinle de şöyle bir paylaş vereyim dedim. Pek hoşuma gitti bu benim. İşte aldıklarım bu kadar. Nasıl? Beğendiniz mi aldıklarımı? Şimdi merak ediyorum. En çok hangi ürünü beğendiniz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi biz Ikea'dayken Trendyol'dan paketim gelmiş. Hemen açtım onu. Onu da hemen sizinle paylaşmak istedim. Hatırlarsanız daha önceki videolarımda anlatmıştım size terlik siparişi verdiğimi. Terliklerim gelmiş. Bakın şimdi. Önce şunu göstereyim. Ben bunları 37 numara aldım. 37 38'miş. Yani her iki ayak büyüklüğüne göreymiş. Ay siyah olduğu için de belli olmuyor. Şimdi ayağımda da göstereceğim. Bakın şöyle. Puf puf çok güzel. Ama ayağım biraz yüzdü sanki içinde. Bir bu. Bir de şu. Şöyle. Şuna bakın. Gerçekleri değil ama bence çok güzel. Bu da 37. Bakın. Bu
Bu da biraz büyük geldi. Giyeceğim ama böyle giyeceğim. Göndermeyeceğim geriye. İstesem gönderirdim. Hemen bir deneyeyim. Bunları bir ayağımda görün. Bakın bu böyle gözüküyor. İçi yumuşacık. Çok güzel. Şöyle yakından göstereyim size. Baksanıza epeyce bir büyük geldi aslında. 36 mı alsaydı? Neyse ya giyerim böyle. Ne yapalım? Hoşmuş, rahat. Önemli olan o. Bu da böyle gözüküyor. Çoraplarla da pek komik durdu ama bu da bir parça büyük. Baksanıza. Ya bakacağım, çok rahat edemeyecek olursam şöyle ayağımdayken rahat şu anda, ama uzun bir süre giyince rahat edemeyecek olursam misafir terliği olarak kullanırım. Ne yapalım? Onlara da ihtiyaç var sonuçta. Fiyatları uygundu bunların. Bunların hepsinin, bütün aldıklarımın linklerini bulabilirsem bu videomun açıklama bölümüne bırakacağım, bilginiz olsun. Şimdi mutfaktaki aydınlatıcıyı sizinle paylaşmayacağım dedim ama bir de ampul aldım, göstereyim. Bunu paylaşmamda bir mahsur yok. Şöyle yine Ikea'dan 2 tane led ampul aldım. Bunlar da, daha doğrusu bu da o aydınlatıcıya takılacak. Böyle. Şimdi artık zaman kaybetmeyelim. Bir mutfağa geçeyim de şu mercimek çorbasını yapayım. Midem bayram etsin. Tencereye zeytinyağını alıyoruz. Hemen ocağımı açıyorum. İçerisine 2 kaşık tereyağını hemen boca ediyorum. Ve erimesini beklemeden, malum tereyağının yanmaması için, unu da ilave edip hepsini birlikte kavuracağım. Bu esnada da sürekli olarak karıştırıyoruz. Şimdi hemen soğanı ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Soğanları çok fazla öldürmeyeceğim. Yeterli miktarda kavurdum. Şimdi içerisine mercimeği, patatesi, tuz ve karabiberi ilave edeceğim. Bir defa karıştırıp suyu ekliyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra az ateşte mercimeğin ve patateslerin yumuşamasını bekleyeceğim. Mercimekler ve patatesler iyice yumuşadı, pişti. Şimdi altını kapatacağım ve hand blender'dan geçireceğim. Eğer sizin hand blender'ınız yoksa benim de daha önceden yaptığım gibi süzgeçten geçirebilirsiniz. Çorbam şu anda bakın ipek gibi oldu. Güzel bir şekilde kıvam aldı. Ancak tabii ki normal olarak koyulaştı. Şimdi 1 su bardağı o ayırmış olduğum suyumu ilave edeceğim. Bir taşım kaynadıktan sonra çorbanın altını kapatıp biraz dinlendireceğim ve daha sonra üstüne gelecek olan sosunu hazırlayacağım. Burada biraz hızlı davranmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz tereyağı çok çabuk yanabilir. O sebeple biraz erir erimez hemen kırmızı pul biberimi içerisine koyup tekrar karıştıracağım. Çorba da, sos da hazır. Şimdi altını kapatacağım. Şimdi artık servis yapabiliriz. Evet hanımlar, mis gibi sıcacık tereyağı kokulu mercimek çorbam hazır. Biz bir şöyle sıcacık sıcacık içelim çorbamızı. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bence bu da dolu dolu bir vlog oldu. Umarım siz de severek ve beğenerek izlersiniz. Beni tercih edip izlediğiniz için hepinize öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kanalıma ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, ki videolardan ilk siz haberdar olabilin. Bir de videolarımın altına minicik bir kalp, minicik bir papatya bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Bu çünkü YouTube videoları için gerçekten çok önemli. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.